Zihninde harika bir fikir belirdiği o anı hatırlıyor musun? Zihnin heyecanla dolar. Kalbin biraz daha hızlı çarpmaya başlar. Henüz tek bir adım bile atmamışsındır. Ama o fikrin büyüklüğü seni şimdiden heyecanlandırmaya yeter. Tam o anda durup kendine saklamak yerine yanındaki birine dönüp anlatmaya başlarsın. Bütün detayları ne zaman başlayacağını, nasıl başaracağını bir bir ortaya dökersin. Cümleler ağızdan çıktıkça göğsünde tatlı bir hafifleme hissedersin. Sanki o büyük yükün bir kısmı omuzlarından kalkmış, ilk zorlu virajı dönmüşsün gibi. Rahatlamaya başlar bedenin. İşte en büyük illüzyon tam olarak bu anda başlar. Oysa dönüp fiziksel dünyaya baktığında hiçbir şey değişmemiştir. Masanın üstündeki defter hala boştur. Sabah erken kalkılmamıştır. O ilk zorlu adım atılmamıştır. Tek bir tel damlası bile dökülmemiştir. Ama zihnin sırf o plan dile geldi diye sanki yolun yarısı yürünmüş gibi gevşemeye çekilir. Cümlelerin yarattığı o tatlı sıcaklık harekete geçmek için ihtiyacın olan o huzursuz enerjiyi usulca emip yok eder. Bu sahte rahatlamanın arkasındaki sırrı anlamak için başımızın içinde taşıdığımız o karmaşık organın kökenlerine bakmak gerekir. Zihnin çalışma prensibi günümüz dünyasının başarı ve hırs tanımlarıyla pek uyuşmaz. Çünkü insan beyni senin büyük hayaller kurman, büyük projeler bitirmen ya da kusursuz bir disiplin inşa etmen için tasarlanmadı. Yüz binlerce yıl öncesine dayanan o ilkel mimarinin tek bir ana amacı vardı. Hayatta kalmak. Ve bunu yaparken ne pahasına olursa olsun enerjisini korumak. Atalarımızın dünyasında gereksiz harcanan her kalori bir sonraki kıtlıkta ya da tehlike anında yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgi demekti. Bu yüzden beyin enerjisini muazzam bir cimrilikle yönetmeyi öğrendi. Ağır bir işe girişmek, belirsizliğin içine atılmak, zihinsel güç harcamak gibi şeyler biyolojik sistem için her zaman yüksek riskli bir harcamadır. İşte çelişki tam burada doğar. Sen geleceğe dair harika bir plan kurduğunda beynin bunu romantik bir hedef olarak görmez. Onu sadece devasa bir enerji tüketim listesi olarak algılar. Ve eğer bu enerjiyi harcamadan sıfır riskle aynı ödüle ulaşabileceği bir yol bulursa o ilkel koruma mekanizması hiç tereddüt etmeden devreye girer. Gerçek bir eyleme geçmek, belirsizlikle yüzleşmek, sancılı bir çaba demektir. Sabah alarm çaldığında o yataktan kalkmak zordur. Boş bir sayfanın karşısında oturup ilk cümleyi yazmak, o ilk ter damlasıyla zihnine ağır yükler gelir. Çünkü gerçek eylem her zaman bir dirençle karşılaşır. İşte tam bu noktada zihin biyolojik yapısına sadık kalarak en az direnç gösteren yolu, yani o tehlikeli kestirmeyi seçer, kelimeleri. Bir planı sadece anlatmak, sıfır fiziksel efor ve sıfır risk gerekir. Anlatırken başarısız olma ihtimalin yoktur. Yorulmazsın, hata yapmazsın ve konforlu alanından tek bir milim bile uzaklaşamazsın. Beyin, gerçek çalışmanın getireceği o ağır yükü üstlenmek yerine fikri lafa dökmenin sunduğu konforu tercih eder. Böylece harekete geçmenin yaratacağı o yapıcı gerilimi henüz hiçbir şey yapmadan kelimelerin içinde eritip yok olmuş olursun. Zihin kestirme yoldan gitmiştir ve bedelini eylemsizlikle ödersin. Zihin bu kestirme yolu seçmesinin en büyük suç ortaklarından biri de dış dünyadan gelen o tatlı seslerdir. Sosyal onay. Heyecanla bir planını anlattığın o anı hatırla. Karşındaki insanların
gözlerin parlar. Yüzüne takdir dolu bir tebessüm yerleşir ve hafifçe başını sallar. Belki de ağzından o büyülü cümle dökülür. Harika bir fikir, sana çok yakışır. O küçücük onay bir an için zamanı ve mekanı unutturur. Gösteri henüz başlamamıştır. Sahne bomboştur. Ama sen şimdiden seyircinin alkışlarını toplamışsındır. İnsan sosyal bir canlıdır. Topluluk tarafından kabul görmek, beğenilmek evrimsel olarak en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Karşındakinden aldığın o onay mesajı benliğine doğrudan bir mesaj gönderir. Sen başarılı, vizyoner ve üretken bir insansın. İşte büyü tam olarak burada gerçekleşir. Gerçek dünyanın çetin yollarında sınanmadan, henüz hiçbir başarı kazanmadan sadece niyetinle takdir toplayabilmişsindir. Bu ani onay benliğini besler ve sana eylemin kendisinden bile daha hızlı bir tatmin sunar. Artık zihnin o hedefe ulaşması gereken bir zirve değil, meyvesi çoktan yenmiş tatlı bir hayal olarak bakar. Mesele sadece psikolojik bir rahatlama ya da sosyal bir okşanma değildir. İşin içinde çok güçlü biyokimyasal bir oyuncu vardır. Dopamin. Çoğu insan dopaminin sadece hedefe ulaşıldığında nihai zaferlerle kazanıldığına inanan bir mutluluk hormonu olduğunu sanır. Oysa dopamin aslen insanı eyleme iten, arzulatan ve o hedef için mücadele ettiren nörokimyasal yakıttır. Zihin bir ödül ihtimali sezdiğinde dopamin seviyesi yükselir ve seni eyleme doğru sürükler. Ancak zihin için hayal edilen bir yaşanan, anlatılan ile yapılan arasındaki çizgi çok incedir. Birine planını heyecanla açıkladığında karşısındaki o takdir dolu bakışı aldığın an nöronların hedefe ulaşıldı sinyali verir. Dopamin muslukları vaktinden çok önce açılır. Henüz bir adım atmamış, tek bir zorluğa göğüs germemişsindir. Ama beynin o nörolojik ödülü çoktan cebine koymuştur. Yakıt daha araç harekete geçmeden depoyu boşaltmıştır. Gerçekten çalışman ve ter dökmen gerektiğinde ise geriye ne bir istek kalır ne de o sürükleyici arzular. Ödül eylemden önce çoktan tükenmiştir. Bir yayı düşün. Oku ileriye fırlatmanı sağlayan şey yayın üretildiği ahşap ya da ipin kalitesi değildir. Yayı gerdiğinde ortaya çıkan o yüksek gerilimdir. Yay ne kadar gerilirse ok o kadar uzağa uçar. İnsan psikolojisi de tam olarak bu prensiple çalışır. Harekete geçmek, mevcut durumuna ulaşmak istediğin yer arasında o yapıcı gerilimden beslenir. İçinde beliren o hafif huzursuzluk, henüz tamamlamamışlık hissi, bir şeyler yapmalıyım baskısı, seni o rahat koltuğundan kaldıracak olan yegane yakıttır. Bu gerilim tatlı bir sızı gibidir. Seni uyanık tutar, odaklanmanı sağlar ve zihnine hedefe kilitlenmesini söyler. Ancak bir planı anlatmaya başladığında o gerilim yayının ipini yavaşça gevşetirsin. Söylediğin her cümle, içindeki basıncı dışarı salan küçük bir tahliye vanası gibi çalışır. Anlattıkça rahatlarsın. Rahatladıkça o sağlıklı huzursuzluk buharlaşır. Oysa seni eyleme itecek olan şey tam olarak o huzursuzluğun kendisidir. Basıncını kaybetmiş bir sistem nasıl çarkları döndüremezse, içsel gerilimini kelimelerle tahliye etmiş bir zihin de ilk adımı atacak gücü kendinde bulamaz. Ok gerilmeyen bir yayın üzerinde öylece takılı kalır. Harekete geçemediğimiz günlerin
akşamında genellikle kendimizi sertçe yargılamaya başlarız. Yine tembellik yaptım. İradem çok zayıf ya da yeterince kararlı bir insan değilim diyerek suçu kendi karakterimize yükleriz. Oysa sorun çoğu zaman sandığınız gibi bir karakter kusuru ya da irade yetersizliği değildir. İrade sınırsız bir depo değil, doğru koşullar sağlandığında devreye giren bir mekanizmadır. Bir arabanın deposundaki yakıtı vaktinden önce boşaltıp ardından bu araba neden gitmiyor, motoru mu zayıf diye sormak ne kadar anlamsızsa, ödülü önden alınmış bir zihinden güçlü bir irade beklemek o kadar imkansızdır. Planını anlattığın ve zihinsel olarak o hazza vaktinden önce ulaştığın an, beynin sistemi iş bitti konumuna getirir. Bu durumdayken masa başına oturmaya veya ter dökmeye çalışmak, rüzgara karşı kürek çekmek gibidir. İrade dediğin kavram, nörokimyasal dengen sana karşı çalışırken tek başına savaşı kazanamaz. Neden başlayamadığının cevabı doğuştan disiplinsiz olmak değil, ödül hissini eylemin önüne koyarak kendi içsel motorunu ellerinle sabote etmiş olmandır. Psikoloji literatüründe bu durumu açıklayan son derece çarpıcı bir kavram vardır. Sosyal gerçeklik etkisi. İnsan zihni dile dökülen ve başkaları tarafından onaylanan bir niyeti henüz gerçekleşmemiş bir hayal olarak tutmakta zorlanır. Bir fikri yüksek sesle telaffuz edip başkalarının zihninde onun varlığını hissettiğin an beynin o hedefi sosyal düzlemde inşa edilmiş kabul eder. Zihin için kelimelerle kurulan o dünya fiziksel gerçekliğin yerini almaya başlar. İşte tehlikeli sınır tam olarak burasıdır. Sen yakında spora başlıyorum, yeni bir projeye hazırlanıyorum dediğinde dinleyen kişi seni o eylemi yapacak olan insan olarak konumlandırır. Sen kendi zihninde o kimliği satın alırsın. Fakat zihin dilde kurulan bu kimlikle henüz hiç çaba harcanmamış fiziksel gerçeklik arasındaki farkı ayırt edemez. Hedef sırf konuşulduğunda ve sosyal kabul gördüğü için zihinsel haritada tamamlandı olarak işaretlenir. Sonuçta gerçek dünyada tek bir taş bile yerinden oynamamışken zihinsel dünyanda o proje çoktan hayata geçmiş ve tazeliğini kaybetmiştir. Anlatılan her plan zihnin arka planında açık bırakılmış zihinsel bir klasör gibidir. Her niyet bir yönelim, her yönelim ise eyleme aktarılmayı bekleyen bir içsel enerjidir. Ancak dile getirildiği halde fiziksel dünyaya aktarılmayan niyetler öylece buharlaşıp yok olmaz. Aksine zihin derinliklerinde birikmeye başlar. Bu planı heyecanla anlatıp ardından eylemsiz kaldığında zihnin o dosyayı tamamlandı olarak kapatamaz. Anlatılan ama adımı atılmayan her hedef zihninde asılı kalan, kapatılamayan birer açık pencereye dönüşür. Her açık pencere senin farkında olmadığın zihinsel gücünü gizlice tüketmeye devam eder. Yapacağım deyip yapmadığın her şey, kendi kendine verdiğin ve tutmadığın görünmez bir söze dönüşür. Zamanla bu yapılmamış niyetlerin ağırlığı altında ezilmeye başlarsın. Zihin, eyleme geçmediğin bu planların karşısında yorulur, potansiyelin ve odaklanma kapasiten o görünmez niyet ağının içinde sıkışıp kalır. Günün sonunda yatağa uzandığında tüm bedenini kaplayan devasa bir yorgunluk hissedersin. Oysa dönüp arkana baktığında ne ağır bir işte çalışmışsındır, ne de o çok istediğin projenin başına oturup saatlerce
emek vermişsindir. Tek bir adım bile atmamışsındır. Yine de zihnin bitkindir. Sanki sabahtan akşama kadar görünmez bir maraton koşmuş gibi ağırlaşmıştır. Bu yıpratıcı durumun adı eylemsiz yorgunluktur. Bir planı sürekli anlatmak, zihninde defalarca yaşatmak, pili hızla tüketen bir donanıma yüklenmeye benzer. Zihin o hedefin fantezisini kurarken, senaryoları işlerken, kelimeler onu bambaşka bir muazzam enerji harcama ağına çeker. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yapmıyorsundur. Ama içeride devasa bir motor boşta dönmektedir. Eylemsizlikten doğan bir yorgunluk, gerçek çabanın getirdiği yorgunluktan çok daha ezicidir. Bir işi bitirip yorulduğunda için derin bir tatminle dolar ve beynin huzurla dinlenmeye geçer. Ancak sadece anlatıp eyleme geçmediğinde hissettiğin yorgunluk suçluluk duygusuyla birleşen bir sızıntıdır. Enerjin üretime dönüşmeden akar gider. Geriye ne eyleme geçecek kuvvet ne de zihinsel tazelik kalır. Bir fikri ya da planı kendine saklamak ilk başta oldukça zor gelebilir. İçin heyecanla doludur ve o heyecanı dışarı dökme isteği dayanılmaz bir çekim yaratır. Ancak tam o anda dudaklarını kapatıp sessiz kalmayı tercihinde zihnin çok özel bir süreç oluşturmaya başlar. Bir basınç odası kurulur. Sessizlik enerjinin dışarı sızmasını engeller. Cümlelerle dışarı salmadığın her fikir zihninin derinliklerinde birikerek yoğunlaşır. Anlatmadığın için rahatlayamazsın. Dolayısıyla o heyecan ve hafif huzursuzluk buharlaşmak yerine içeriye, hedefin tam merkezine doğru sıkışır. Dudaklarını kapalı tuttuğunda seni harekete geçirecek olan o yapıcı gerilimi korumuş olursun. Enerjini kelimelerle harcayamayacağını anlayan zihin, o devasa basıncı tahliye etmek için bir çıkış yolu bulur. Fiziksel eylem. Sessizlik, dağılmaya son derece meyilli olan bir odağı tek noktada toplayan ve seni eyleme zorlayan en güçlü birikim alanıdır. İnsan zihninin olgunlaşmasındaki en kritik dönüm noktası hazzı öteyebilme kapasitesidir. Ucuz ve anlık tatminlerin peşinden koşmayı bırakıp büyük ve gerçek ödül için sabretmeyi öğrenmek, hayatın gidişatını belirleyen görünmez bir eşiktir. Anlatma arzusuna karşı koymak işte bu hazzı öteleme sanatının ilk ve en somut adımlarından biridir. Dudakların ucuna gelen o cümleyi yutmak, bakın ben ne harika bir şey yapıyorum deme dürtüsünü bastırmak, beyine yeni ve net bir kural öğretir. Ödül kelimelerin değil, bitirilmiş işlerin sonunda gelir. Zihinsel mekanizmanı bu şekilde yeniden kodladığında dopamine giden o ucuz kestirme yolu tamamen kapatmış olursun. Artık zihnin arzuladığı o tatmin duygusunu elde etmek için önüne tek bir seçenek kaldığını anlar. İşi sonuna kadar götürmek, ter dökmek ve bir sonuç ortaya koymak. Hazzı ötelediğinde ulaştığın tatmin, kelimelerin sunduğu o yapay rahatlamadan kat ve kat daha kalıcı olur. Gözlerden uzak, kimsenin haberi olmadan ilerlemenin tarif edilemez bir hafifliği vardır. Planlarını herkesin gözü önünde sergilemek yerine gölgede kalmayı seçtiğinde üzerinde o ağır beklenti tamamen kalkar. Artık başkalarının meraklı sorularına cevap vermek, nasıl gidiyor diyen gözlere açıklama yapmak ya da olası bir başarısızlığı
sosyal bir utanç olarak taşımak zorunda değilsindir. Gölgede çalışmak zihne muazzam bir özgürlük alanı açar. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda kalmadığında hata yapmaktan da korkmazsın. Sessizce dener, yanılır ve tekrar denersin. Çünkü sahne ışıkları henüz yanmamıştır. Provadasındır ve bu süreç tamamen sana aittir. Görünmez adımlar attıkça odağını bölecek hiçbir dış gürültü kalmaz. Sosyal onayın dışarıdan gelen yorumları, alkış beklentisinin yarattığı o kirlilik tamamen kesilir. Zihnin yapacağın işi sakince olgunlaştıran kırılmaz bir odaklanma moduna geçer. Gölgede attığın her gizli adım dışarıdan görünmeyen ama yere çok sağlam basan bir özgüven inşa eder. Kelimelerin güvenli ve konforlu limanından çıkıp eylemin belirsiz sularına yelken açmak zihinsel bir boyut değişimidir. Planlar ne kadar süslü, cümleler ne kadar ilham verici olursa olsun, fiziksel dünyada karşılığı olmayan hiçbir niyet henüz gerçek değildir. Artık dilde kurulan o soyut dünyayı bir kenara bırakıp eylemlerin somut ve yalın katmanına geçme zamanıdır. Bu geçişi yapabilmenin anahtarı hedefleri felç eden devasa kütleler olarak görmeyi bırakmaktır. Harika bir proje bitireceğim. Hayatımı baştan aşağı değiştireceğim. Bu tarz büyük ve yorucu cümleler içsel direnci tırmandırır. Bunun yerine planı zihnin kestirme yollara kaçamayacağı kadar küçük, ölçebilir, mikro adımlara bölmek gerekir. Sadece masanın başında oturmak, sadece boş sayfayı açıp ilk cümleyi yazmak. Eylem katmanına geçmek, mükemmel performans sergilemek değil. O ilk temas noktasını yaratmaktır. Zihnin konuşmayı bıraktığı ve bedenin devreye girdiği o an, lafın bittiği ve gerçeğin inşa edilmeye başladığı yerdir. Uzun ve sessiz bir çabalamanın ardından ulaşılan o hikayenin düğüm noktasıdır. Bütün o anlatma arzularının bastırdığı, konforlu sosyal onay tuzaklarına düşmediğin, sadece masada kalıp işine odaklandığın o uzun yolculuk nihayet bir sona varmıştır. Artık ortada konuşulacak bir plan, kanıtlanması gereken bir fantezi kalmamıştır. Çünkü sonuç zaten masanın üzerindedir. İşte tam o anda başından beri hissettiğin o anlatma ihtiyacın tamamen yok olduğunu fark edersin. Eserin ortaya çıktığında bir şeyler başardığını, hayalin fiziksel vücuda döndüğünü, onu kelimelerle süslemeye ya da başkalarından onay dilenmeye gerek duymazsın. Eylemin bizzat kendisi, kelimelerin asla ulaşamayacağı kadar büyük ve net bir yankı yaratır. Büyük lafların gürültüsüne ihtiyaç kalmamıştır. En güçlü mesaj söylenmeyen ama ortaya koyulan eylemin ta kendisidir. Şimdi kendinden emin, zihin bir zihinle iyi geceler uyku arkadaşım. Gelecek, güzel gelecek. İyi geceler.